Merhaba. Bugün çok heyecanlıyız çünkü New York'tan Dian Killian bizimle beraber. Onunla böyle heyecanlı neler konuşacağız, ne yapacağız? Heyecanla bekliyorum ben. So today we are very excited to have Dian with you. I'm so excited and curious about the things that we're going to talk about. Başlarken ben şeyi söylemek istiyorum. Hoş geldin Dian. Tabii biz bu kayıttan önce de biraz sohbet ettik. And I would like to say from the start, of course, welcome Dian. And obviously we chatted a little bit before the recording started. Söylemek istediğim şey şu, CNVC.org sayfasında NVC Training linki vardır. So there's a NVC training link on the cnvc.org page. Ve orada böyle onlarca, 60'tan fazla şiddetsiz iletişim eğitmeninin workshoplarıyla ilgili odyolar oluyor, eğitimler oluyor üyelik alındığında. And there, if you have a membership, you can find like dozens of audio from dozens of teachers, NVC teachers. Ve ben 2015'ten itibaren pek çok alanda Dian'ın audiolarını dinledim. O beni pek tanımıyor ama. Although Dian doesn't know me yet, I've been listening to her starting from 2015. Ve çok katkıda bulundu bana. Çok şey öğrendim. O yüzden bugün çok mutluyum bir arada olduğumuz için, keyifliyim. And she contributed much to me, and I learned so much from her, and I'm so happy that she's with us today. Canan, başlayalım mı? Başlayalım, evet. Sormaya. Shall we begin? Yes. Evet, Dian bize biraz kendinden bahseder misin? So, can you speak a little bit about yourself, Dian? Sure. Well, first of all, thank you so much for inviting me to be on your podcast. I'm really warm. Öncelikle beni podcast'ınıza davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. I'm very warm and happy to be here and really heartened to hear from you before the podcast about how NVC is growing in Turkey. Burada olduğum için çok sıcak ve mutlu hissediyorum. Üstelik bir de bu kayıda başlamadan önce Türkiye'de şiddetsiz iletişim topluluğunun nasıl büyüdüğünü sizden duymak çok güzel hissettirdi. Hearing about this growth really gives me hope. Bu büyümeyi duymak bana gerçekten umut veriyor. It's the main reason I decided to become an NVC trainer. Benim şiddetsiz iletişim eğitmeni olma sebeplerimden biri de bu idi zaten. Is because I want more hope and confidence about more and more people. Çünkü giderek daha fazla insanın daha fazla umut ve kendine güven, emniyet bulmasını istiyorum. Learning and practicing these skills. Bu becerileri öğrenmek konusunda. Yeah, so very happy to hear about that. So in terms of myself, I think as you know, Denise, one of my passions has been bringing nonviolent communication into organizations. Onun için çok mutluyum. Şimdi bana gelirsek sanırım Deniz'in bildiği gibi benim tutkularımdan biri şiddetsiz iletişimi iş yerine taşımak. This developed organically for me living in New York City, where so many companies and nonprofits are based in the United States. Bu benim için organik bir gelişme oldu. Çünkü ben New York'ta yaşıyorum ve burada hem bir sürü şirket var hem de kar amacı gütmeyen bir sürü sivil toplum kuruluşu da bulunmakta. If someone had told me 20 years ago, Dian, you're going to be working with very large corporations, I would have been really surprised. 20 yıl önce biri çıkıp Dian sen bundan sonra çok büyük şirketlerle çalışacaksın dese bayağı bir şaşırırdım. Because I was an activist, I was a union organizer for the National Writers Union. Çünkü ben aktivistim, Ulusal Yazarlar Sendikası'nda bir sendikacıydım aynı zamanda. So if anything, I would say I had enemy images of many companies.
O yüzden yani bırakın onun için çalışmayı, o büyük şirketler konusunda benim düşman imgelerim vardı. Düşmanca bakıyordum. At the end of the day, though, the same instincts that inspired me to become an organizer are the same instincts that inspire me to want to work now bringing NVC into companies. Fakat günün sonunda beni yani aktivizme, örgütlenmeye çağıran güdülerle bugün şirketlere şiddetsiz iletişime taşıma güdülerinin aynı olduğu ortaya çıktı. I wanted to improve work conditions for people as a union organizer, and I still want to improve work conditions for people. Yani sendikacı iken de insanlar için çalışma koşullarını iyileştirmek istiyordum ve bugün hala istediğim şey aynı şey. It's just a different way of doing it. Sadece artık bunu farklı bir şekilde yapıyorum. And I like to believe that we have an expression in English about creating a wormhole, like a worm that eats through a vegetable or wood. It's a little tiny animal, but it can do a lot. So I like to believe that I'm creating wormholes within companies through sharing NVC with people there. İngilizce'de bir deyim vardır, solucan deliği yaratmak diye. Yani hani şey gibi böyle yapraklarda solucan delikleri böyle ama küçük ama yine de bir delik. İşte ben de şuna inanmak istiyorum ki o büyük şirketlerin içerisinde küçük küçük delikler açıyorum. Especially encouraging people, supporting people to think about power and how they are using their power in every moment, even in how they communicate. Özellikle de şu konuda insanları gücün ne olduğu ve güçlerini her bir an, özellikle de iletişimde nasıl kullandıklarını düşünmek üzerine desteklemek ve cesaretlendirmek. And people I hear now, at least in the United States, talking a lot the last few years about bullying and psychological safety, for example. Mesela şimdi Amerika'da da son yıllarda şunlardan konuşulduğunu çok duyar oldum. İşte zorbalık, psikolojik emniyet mesela. And the challenges of people not speaking up at work. I would say it's the number one reason organizations contact me, that they say people are not participating in meetings. Ve mesela iş yerinde ses çıkarmamak. Ve aslında bu şirketlerin benden destek almasının sebeplerinden, en büyük sebeplerinden biri de bu oluyor. İnsanlar toplantılarda katılımcı olmuyorlar. And these are all related, psychological safety, bullying, authenticity. The question is, do people feel comfortable speaking up at work? Is there sufficient trust? Ve işte bütün bunlar, yani bu zorbalık, psikolojik emniyet birbiriyle bağlantılı. Yani insanlar iş yerinde güven içerisinde kendilerini ifade edebilecek kadar rahat hissediyorlar mı? So I work regularly with companies and organizations through coaching and training to support them, including especially managers. O yüzden ben şirketlerle düzenli olarak ve kuruluşlarla koçluk yapıyorum, eğitimler veriyorum, hatta özellikle yöneticilerle. In learning NVC skills so they can create a culture more of openness and trust and mutual respect. Bu eğitimleri veriyorum ki karşılıklı güven, açıklık üzerine kurulu bir kültür oluşturabilsinler şiddetsiz iletişim becerileriyle. So that's one of my passions. Tutkularımdan bir tanesi bu. I think people know less about my other passions, maybe a little bit, but I'll mention them. Sanırım diğer tutkularım daha az biliniyor ama yine de bahsedeceğim onlardan. One of them is empathy hacking. Bir tanesi empati hackleme. And what I mean by empathy hacking, really, Marshall Rosenberg was the first empathy hacker. Söylemek istediğim de şu, bence Marshall Rosenberg ilk empati hacker'ıydı, korsanı da diyebiliriz Türkçeleştirmek gerekirse. It's looking at small changes you can make with big impact.
Bu şöyle bir şey, senin yapabileceğin büyük etkisi olan küçük değişimler. And these are all linguistically based. I have a background in applied linguistics. So I am bringing that lens, and it's actually the topic of a new book that I'm writing right now for Puddle Dancer. Bunların hepsi de dil temelli şeyler. Benim de dil kökenli bir eğitimim var ve zaten yeni yazacağım kitabın konusu da bu olacak. Puddle Dancer için yayın edip. So to give you an example, I don't know about in Turkish, but in English and other languages, you can say that makes me feel or I feel. So we know in NVC, we learn that, I want to take responsibility and say I feel. Evet. Yani Türkçe'de nasıldır bilmiyorum ama İngilizce'de şöyle bir ayrım var. Şöyle deriz ya hani hissettirdi ya da hissettim diyebiliriz. Şimdi şiddetsiz iletişimde biz sorumluluğumuzu, duygularımızın sorumluluğunu almak istiyoruz ve o yüzden ben hissettim demek istiyoruz. So other NVC trainers are writing books about the key distinctions. This book is going to go into detail about all these micro changes you can make based on NVC that are transformative. Yani bu şiddetsiz iletişimdeki anahtar ayrımlar hakkında bir sürü kitap var. Benim yazacağım kitap da bu hani dildeki en küçük mikro değişimlerle ilgileniyor. So related to that, another passion I'm known for is street NVC, or supporting your NVC practice to be colloquial and natural sounding. Bununla bağlantılı olan bir diğer tutkum da sokak şiddetsiz iletişimi, sokak diline uyarlamak ve şiddetsiz iletişim pratiğinizi doğal bir dille konuşabilmek. And I also am passionate about gratitude. So I've developed a practice called gratitude circles, and I've been offering those online this year. Şükranla da dair büyük bir tutku duyuyorum. Şükran çemberi dediğim bir pratik geliştirdim ve online çevrim içi şekilde bunları da sunuyorum. Canan has joined me, which has been fun for some of those. Canan da katılmıştı, eğlenceliydi. And then my other passion, which people may know the least about, is this practice that I call somatic-based empathy. En az bilinen tutkularımdan biri de benim adına somatik empati dediğim bir çalışma. Also, this developed organically for me out of practicing NVC and empathic listening. Bu da benim için şiddetsiz iletişim yoluyla ve empatik dinlemeyi pratik ederken kendiliğinden organik olarak gelişen bir şey oldu. Sometimes people who have seen a demo of it asked me, "Oh, do you know about this kind of psychology, or did you study this?" And I'm like, "No, I studied NVC." For me, this naturally extended out of NVC practice. Bazen benim bu konuda yaptığım demoları, örneklendirmeleri gören insanlar, işte şu psikoloji okulunu, şu bilmem ne ekolünü biliyor musun diye soruyorlar ama ben de diyorum ki yok, yani ben şiddetsiz iletişim çalıştım ve benim için bu onun doğal bir uzantısı oldu. For me, in practicing NVC, it is so central and core to bring in awareness of the body. Benim için şiddetsiz iletişim uygulamalarında odağa bedeni getirmek, bedene odaklanmak çok önemli, çok merkezi bir yeri var. If you have read my book, Connecting Across Differences, in the most recent edition, there's a little mascot. Eğer kitabımı okuduysanız, İngilizce ismi Connecting Across Differences, yani farklılıkların ötesinde bağlantı kurmak, kitabın başında bir maskot var. And the mascot is basically a head on feet. Şekilde şöyle, ayaklar üstünde duran bir kafa. And I talk about, this is how I was living before I learned nonviolent communication. Ve şöyle anlatıyorum, işte diyorum, yani şiddetsiz iletişimi öğrenmeden önce ben böyle yaşıyordum. I was completely in my head, in my opinion. Tamamen kafamda, zihnimdeydim, kendi fikirlerimdeydim. And running around making decisions, including some major life decisions, completely based on what was going on in my head. Ve etrafta koşturuyordum, kararlar veriyordum. Buna çok ciddi, büyük
hayati kararlar da dahildi ve bunların hepsi sadece kafamdan çıkıyordu, zihnimden çıkıyordu. So I'm really passionate about bringing this awareness into NVC, and I actually consider it the fifth missing step in the four-step process. O yüzden yani bu uygulamayı şiddetsiz iletişime getirmek konusunda büyük tutku duyuyorum. Hatta şiddetsiz iletişimin temel 4 adımının eksik kalan 5. adımı olduğunu düşünüyorum. For me, the five steps would be, what am I seeing or hearing? And by the way, even the steps of NVC involve the body. So observations, what am I seeing? What am I hearing? O yüzden benim için mesela 5 adım şöyle olurdu ki bu arada 5 adımın kendisi de aslında bedeni içeriyor. Mesela işte 1. adım ne görüyorum, ne duyuyorum. And then really it's a form of observation to also notice, so what's going on in my body in response to what I'm seeing and what I'm hearing? Yani bu 1. adım gözlem adımı şiddetsiz iletişimde ve şu da bir gözlemdir. Bedenimde ne olduğunu görüyorum ve hissediyorum. And then the third step really is, in my opinion, how am I feeling? O yüzden 3. adım bence esas nasıl hissediyorum? Yeah. Feelings and sensations sometimes overlap and they're also different. Duygular ve hisler bazen örtüşür gibi olur ama genelde yani ayrışır. For example, I can notice restriction, tightness in my stomach and pressure in my chest. Those I consider sensations. Mesela göğsümde bir sıkışıklık, karnımda bir kasılma hissedebilirim. Bunlar hislerdir, hissiyatlardır. And the feelings connected to those sensations might be anxiety. Bu hislerle bağlı olan duygu mesela anksiyete, kaygı olabilir. Or overwhelm. Ya da bunaltı olabilir. Yeah. Or there could be other feelings too connected to those particular sensations. I want to just clarify the difference. So observation, sensations, feelings, needs, requests. Yani tabii başka duygularda bağlantılı olabilir. Ben sadece ayrımını netleştirmek istedim. Gözlem, hisler, duygular. I would advocate that if we want to continue with 4 steps in NVC, that the second step be a combo step: observation, sensation/feelings, needs and requests. O yüzden ben şunu savunmak isterim. Yani eğer illa 4 adım diyeceksek buna, bu şiddetsiz iletişimdeki 2. adımın, yani ilk adım gözlem, 2. adımında hisler/duygular olması. So I could say a lot more about this because it's something I'm passionate about. And I am going to be offering a course on it starting May 5th. So bunun hakkında bayağı bir şey söyleyebilirim. Çünkü gerçekten çok tutkuluyum. Hatta 5 Mayıs'ta bununla ilgili bir kurs, atölyede başlatacağım. Yeah, this course will be with NVC Academy. Bu kurs NVC Akademi ile She Akademisi ile birlikte yapılacak. And we are offering it early, what I consider early in the morning at 9 a.m. New York time. New York saatiyle bana erken gelen saat 9'da olacak. To make it easier for people in Europe and Asia to participate live. Bu Avrupa ve Asya bölgesinde yaşayan insanların da canlı bir şekilde katılmasını kolaylaştıracak bir saat seçmek istedik. Even though some people in California have already emailed me and said, Dian, this is 6 a.m. in the morning in California. What were you thinking? Yani halbuki aslında Kaliforniya'daki bazı insanlar, Dian ne yaptın? Arkadaş, Kaliforniya'da sabah 6'da başlıyor, nasıl olacak bu dediler. So that's a long way of saying that if you find this interesting and want to hear more about the theory and my thoughts about this, I hope you will look into doing the course starting May 5th. Evet, uzatarak anlattım ama sadece şunu söylemek istemiştim. Eğer benim bu konudaki teorim ve düşüncelerim sizin içinizde merak uyandırdıysa 5 Mayıs'ta başlayan kursuma gelin katılın.
And I think today we also will do a demo on somatic empathy. We'll see. But I've already shared a lot in my opinion. So I'm wondering if either of you or any of you have any questions. Ve bugün zannediyorum bir demo da yapacağız somatik empatiyle ilgili ama ben bayağı bir paylaştım, bayağıdır konuşuyorum. Merak ediyorum, sorusu olan var mı acaba? Ben şeyi söyleyebilirim, yani bende çok rezone ediyor. So I just can say that it really resonates with me. Çünkü yani hem giriş semineri verdiğimde hem başka kurslarda Because both when I give introduction to NVC and also in other courses that I offer. ikinci adıma gitmek için çoğu zaman insanlara ya tamam adını koyma bir bak bakalım bedeninde ne oluyor dediğimde çok daha kendileriyle bağlantı kurmalarına hizmet ediyor. Mostly when I guide people towards the second step, I found that it serves me much more when I just say, okay, don't name it, just look at it and stay with it, like don't try to label it. Yeah, in your body, what's happening? Yes, exactly. Dolayısıyla Aynen. çok rezone ediyor ve Hence this resonates. şeyi de söylemek istiyorum. Somatik deneyimleme ile ilgili çeşitli çalışan arkadaşlarımız var Türkiye'de şiddetsiz iletişim topluluğunun dışında. And I would also like to add that we also have many friends working on somatic experience outside the NVC community. Aynı zamanda ben bu tutkusunu çok büyük bir kutlamayla karşılıyorum. Yani empatinin içinde somatiğe alan açılması benim için kıymetli. Çünkü ben bu bedenimi hissedebilen biriyim. And I have also a big celebration about this passion of yours, Dian, because about this like making a place for the body in the empathy. Because I'm someone who can feel his body, her body. Sorum da şu, And my question is, zaman zaman bazı insanlar ben bedenimi hissedemiyorum, ben bedenimde bir şey hissetmiyorum diyorlar. sometimes there are people who says like, I can't feel my body, I don't have any sensations in my body. Onunla ilgili böyle bana verebileceği tip var mı? Hani ne yapılabilir? Ben çünkü öyle durumlarda okey yani bu da doğal diyorum ve başka bir yoldan gidiyorum. Sen ne yapıyorsun diyeyim. So do you have any tips that you can offer me? Because usually when I meet someone like that, I say, okay, let's just accept this and this is natural and I move on. So Yeah. any other guidance? What are you doing? Yeah, I love this question. Soruya bayıldım. And first of all, I want to say that I am someone who started out as a head on feet. Öncelikle şunu hatırlatmak istiyorum. O yani ayakların üstünde bir kafadan ibaret şekilde yolculuğa başlamış kişi benim zaten. And you know, I have, in my opinion, ease with small motor skills, you know, sewing or playing an instrument. I was always the last person chosen for sports teams when I was growing up. Ve yani her ne kadar küçük motor becerilerinde işte enstrüman çalmak, bir şey dikmek falan fena olmasam da mesela işte beden derslerinde o işte voleybol takımlarına, sporlara falan da takımlara en son kişiden kişi hep ben olurdum. Anyway, athletic physical capacity is different, of course, than somatic awareness. I actually think people who are creatives, musicians, writers, artists, may have more somatic awareness than some people who are athletic, for example. Şimdi tabii atletik sporcu bedeni kondisyonuyla beden farkındalığı farklı. Hatta bana öyle geliyor ki yaratıcı alanda çalışan insanlar, yazarlar, müzisyenler sporculara nazaran daha fazla beden farkındalığına sahip. Anyway, the point is, or the point I want to emphasize is that like many things in life, some people may already have a certain amount of capacity. Benim vurgulamak istediğim şu, yani hayattaki birçok şey gibi bu alanda da bazı insanların hali hazırda belli bir kapasitesi mevcut olabilir. And everyone can learn and develop it more. Ve herkes bunu
öğrenebilir ya da daha fazla geliştirebilir. Partly, I believe it's because in the dominant Western culture, we have been taught to disregard our bodies. Benim inandığım bunun sebebi bu egemen Batı kültüründe bedene bakmamayı, görmezden gelmeyi öğrenmiş vaziyetteyiz. If we have a headache or some kind of pain, we take a painkiller. Başımız ağrısa, bir tarafımız ağrısa ağrı kesici oluyoruz. In some ways, older shamanic practices made more sense to me because, you know, literally or metaphorically, there's a demon. How do we extract the demon? They had an idea if there's something off in their body, there's something psychologically maybe connected. O yüzden mesela işte bu kadim şamanik bilgiler falan bana çok daha anlamlı geldi. Hep çünkü oradaki anlayış yani bir tarafın ağrıyorsa işte bedene şeytan girdi, onu nasıl çıkartacağız? Yani orada bedende hissedilen şeyin psikolojide bir karşılığı olduğuna dair bir anlayış var. In my opinion, we have all internalized a power over relationship to ourselves. Benim fikrime göre hepimiz kendimizle kurduğumuz ilişkide gücü üzerinde kullanma dinamiği içselleştirmiş vaziyetteyiz. Üzerinde güç kullanma. And the first way or place this turns up is in how we relate to our bodies. Ve bunun da ilk işte kendini gösterdiği yer kendi bedenimizle kurduğumuz ilişkide oluyor. Even though we may be tired, our bodies are telling us we're tired. Our brains say things like, no, you can't stop now. The deadline is in 1 hour. Yorgun olsak bile bedenimiz hani dinlenmeye ihtiyacımız olduğunu söylese bile zihnimizde diyoruz ki hayır şu an duramazsın, yetiştirmemiz gereken işler var. Son teslim tarihi. We might be eating foods that actually don't feel comfortable in our bodies, but our brains are like, ooh, McDonald's. I mean, I don't say that, but many people do, right? So Yani mesela bedenimizin yerken pek de hoşuna gitmeyen bir şeyler yiyor olabiliriz ama zihnimiz şey diyebilir, McDonald's. Yani ben öyle demiyorum da diyen insanlar var. there are many, many examples. One of the most profound is how we judge our bodies. Birçok örnek var ve en derinlerinden bir de bedenlerimizi yargılama biçimimiz. You know, when we're young, I think especially as women, but also men, so many judgments we have. Oh, I'm not tall enough. I'm not thin enough. I'm too flat chested. And then you reach my age and then people start saying, oh, now I'm so old. So our whole lives, we're just judging and criticizing our bodies. Yani işte gençken, ergenlikte birçok yargı geliyor. İşte yeterince kadınlar için özellikle ama erkeklerde de yeterince uzun değilim, göğsüm fazla düz, işte şişmanım bilmem ne. Ondan sonra da benim yaşıma geliyor insanlar. Bu sefer de aman işte yaşlandık. Bütün hayat bedeni yargılayarak geçiyor. And perhaps the most, or I'm going to say profound, I wouldn't say profound, but another way that we also have this power over relationship is that because we do not speak the language of the body, because we have not learned the language of the body, we think that the body is dumb. Ve yani daha derin demeyeceğim ama bu bedenin üzerinde güç kullanma halini içselleştirmemizin başka tezahürlerinden biri de şu. Bedenin dilini konuşmadığımız için, bedenin dilini öğrenmediğimiz için zannediyoruz ki beden aptal. I feel really moved thinking about this. I want to say so clearly the body is not dumb. Ya bunu düşününce ben çok dokunuyor bana bu ve gerçekten çok net şekilde söylemek istiyorum. Beden aptal değil. So my question is, just like the three of you have taken the time and effort to learn English so that we can communicate, and as I said earlier, thank you for that. How can we learn the language of the body so we can listen to what it's telling us? O yüzden benim sorum şu, nasıl burada siz üçünüz İngilizce öğrenmek için bir zaman ve emek ayırmışsınız ki onun sayesinde biz burada
konuşabiliyoruz, iletişim kurabiliyoruz ve daha önce bunun için size şükranlarımı da bildirdim. Ne yapabiliriz aynı şekilde bedenin dilini öğrenmek için ki duyabilelim bu bize ne söylüyor? I consider it a primary form of power over, and even in my opinion, arrogance, that just because we don't speak the body's language, that we think it has nothing to say to us. Bu yani sırf bedenin dilini konuşmayı bilmiyoruz diye bedenin bize söyleyecek hiçbir şey olmadığını düşünmeyi, işte bu üzerinde güç kullanma, hatta bir çeşit kibir gibi görüyorum. And of course, the language of the body is sensations. That's how it communicates to us. Ve tabii ki bedenin dili de işte bu hisler, bizimle hisler aracılığıyla iletişim kuruyor. So rather than judging what's happening in our bodies, rather than trying to change what's happening in our bodies, as we learn through NVC, how can we be present and listen to what's happening in our bodies? O yüzden bedenimizde olan şeyleri yargılamak yerine, bedenimizde olan şeyleri değiştirmeye çalışmak yerine, şiddetsiz iletişimin bize öğrettiği gibi bedenimizde olan şeylerle nasıl mevcut kalabiliriz? Belki araya girmek istiyorum çünkü içimde bir şey canlandı. I would like to interrupt because there's something alive, coming alive in me. Çok büyük bir yas geliyor içime. I have a big grief coming inside. Tam da senin dediğin gibi şiddetsiz iletişime başlamadan önce yıllarca kendime şiddet uyguladığımı fark ediyorum. And just like you said, before starting the MVC journey, I realize now that I have been really violent towards myself. Ve hiçbir şekilde dinlemediğimi, And like I never listened to my body whatsoever. o yüzden benimle bağırarak neredeyse beni dinle diye işte bel fıtığından tansiyonuma yok başka türlü hastalıklara o kadar çok sesini duyurmaya çalıştı ki And like my body was so loud, trying to speak really loud to me, like I had herniated discs and really high blood pressure, and but the body was speaking so loud. Ne zaman şiddetsiz iletişimde biraz böyle ne duygu mu, ihtiyaç mı, ne oluyor demeye başladıktan sonra ancak kendime gelebildim. And only after exploring like concepts found in NVC, like feelings, needs, I was like, oh, okay, something's happening. Bundan dolayı kutluyorum geç de olsa kendimi. And I also celebrate myself for that, even though it's a little bit late. O yüzden çok merak ediyorum bu somatik deneyimlemede daha farklı ne yapılabiliyor? Nasıl? And therefore, I'm really curious about what else can be done and what are the other practices in the somatic experience. Çünkü şu anda Deniz biliyor bir yıldan beri benim böyle ara sıra böyle kasılmalarım oluyor. Donmalarım, korkularım, panik atak tarzı şeyler yaşıyorum. Because as Deniz knows, it's been 1 year that I have like contractions, like freeze moments and some kind of panic attacks. Geldiği zaman fark ediyorum. Onu fark etmek de bazen daha çok korkutuyor. And when I realize it, like when it comes, I see that it's coming, but sometimes this realization is it's also really frightening, like something is coming. Sonra yavaş yavaş o sıkı halimden yani bu donma halimden biraz böyle kendimi yavaş yavaş gevşetmeyi öğrendim. And I actually slowly learned how to relax in this freeze moments and relax my body from this contraction. Sanki bir ritim varmış gibi orada. Yani bir ritim var. Ondan sonra tekrar o ritme tekrar geri görüyorum ama belli bir süre geçiyor. Yani eskiden 2 saatse şimdi mesela o 5-6 dakikaya indi.
It's like there's a rhythm into it, like it's contraction. But I see that it almost lasted like 2 hours before, but now I'm done with it in 5 minutes or 6 minutes. Şu anda etrafımda bu pandemiden dolayı o kadar çok mutsuz, depresyonda, endişe içinde insan var ki onlara böyle bir şey söylemek istiyorum. Arkadaşlar işte nefes alın, işte ne bileyim şunu yapın, bunu yapın diyeceğim böyle küçük egzersizler, bir şeyler var mı söyleyebileceğim? And right now, at the moment, I have so many stressed out, depressed people living in anxiety because of the pandemic around me that I was wondering if there's something, even a little bit of, I don't know, breathing exercise that I can offer to people, like. Bana iyi gelen şeyi söyleyeyim. And I can share what works for me. Senin de kurslarına katıldım. Yani şükran çalışmak bana çok iyi geliyor. And also, I was there on your courses, on your workshops. So working with gratitude really works for me. So it does me good. Yay. Bunun dışında senden de bir şeyler duymak isterim. But I would also like to hear from you. What else is there? Yeah. Well, first of all, I'm sad to hear what you've been struggling with this year. I also experienced panic attacks regularly when I was younger. And I'm really relieved that after just doing a lot of work with myself, they don't come up at the same level that they used to. But I know how, I forgot. Öncelikle yani çok üzgünüm bu son yılda yaşadıklarını duyduğum için. Ben de gençken panik ataklarla çok cebelleştim. Sonra işte bu şiddet iletişimle birlikte çalıştıkça. And for me, when I was younger, it was so intense. I'd be walking down the street and literally it felt like the sidewalk was opening up in front of me and I was going to fall into like a black pit. Yani o gençken yaşadıklarım çok sertti yani. Sokakta yürüyorum hani böyle kaldırım açılıyor, uçurum çıkıyor, içine düşeceğim falan gibi haller yaşıyordum. So I just want you to understand that I've had this experience and I know, I don't know what yours is like exactly, but from my experience, I know how terrifying and overwhelming this experience can be. O yüzden yani şunu söylemek istedim. Hani senin deneyimin tam nasıldır bilmiyorum ama ben kendi deneyimimden böyle bir şey yaşamanın ne kadar korkutucu ve dehşete düşürücü olduğunu biliyorum, anlıyorum. And I really like what I've been hearing about how you've been being with yourself. And it sounds like that's helping. Şey duymak da çok hoş. Yani kendinle kalıyorsun, kendin için mevcut oluyorsun ve bu işe yarıyor. Bunu duymak çok güzel. And for me, when I work with strong, intense emotions with myself and with other people, the emotions often seem completely overwhelming. Şimdi ben insanlarla bu yoğun, kuvvetli duygular üzerinde çalışırken evet yani bazen çok fazla oluyor, bunaltıcı olabiliyor. In fact, it's so overwhelming. People I find are often anxious and resistant about even going there, experiencing it because they're afraid they're going to be swallowed up by it. Hatta o kadar fazla, o kadar yoğun ve bunaltıcı ki insanlar o duyguyu hissetmeye doğru adım atmaya bile korkuyorlar. Çünkü sanki duygu beni yutacak, orada kaybolacağım gibi bir korku oluyor. My own experience, though, in fact, and supporting other people, is that it's like surfing. Benim kendi deneyimim hem de başka insanları desteklemekteki deneyimim şöyle, bu iş surf yapmaya benziyor. You see the wave coming and you're like, oh my goodness, it's such a big wave. Yani dalganın geldiğini görüyorsun ve Allah çok büyük bir dalga geliyor diyorsun. And when you're in the ocean, when you see the wave coming, if you just jump up and you meet the wave, it passes over. Ve biliyorsun şimdi okyanusta dalga gelirken zıplayıp dalgayla karşılaşırsan dalga geçer gider.
and you're like, oh, that wave, phew, it's gone. Ve ay geldi geçti dalga. So my point is, if I can stay with my feelings and stay with my body, it can seem overwhelming. And when I do that, actually, I find the sensations usually pass pretty quickly. Yani o yüzden benim söylemek istediğim şey şu. Yani o duyguyla bedenimin o haldeki o andaki haliyle kalmak çok bunaltıcı ve fazla gibi gelebilir. Ama kaldığın zaman aslında bayağı da hızlıca geçiyor. Aynen öyle. Yani alıştıkça, öğrendikçe daha hızlı halletmeye çalışıyorum. And so, yes, getting used to it and learning about it, yes, for me too, it's a quicker process. Evet.